Selamlar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere çok güzel bir filmlerden, pardon, yeniden baştan alıyoruz. Selamlar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Yılbaşına çok az bir gün, çok az bir vakit kala sizlere çok güzel filmlerden bahsetmek istiyorum. Eskileri hatırlamak isteyen arkadaşlar için bu önerilerim sizlerin belki çok hoşunuza gidebilir. Hani daha önce izlediğiniz, zaten çocukluğunuzdan beri izlediğiniz filmler bunlar. Bunları size paylaşmak istedim. Bu yılbaşında yalnız geçirecek olan arkadaşlara veya hani bir yere gitmeyecek olan arkadaşlara, dostlara, abilerime, ablalarıma, kardeşlerime güzel bir öneride bulunmak istiyorum dostlar. Hani şu anki şeyim o. Ben maksadım o yani. Evet dostlar, ilk filmimizle başlayalım. İlk filmimiz klasik, çocukluğumuzdan beri izlediğimiz Evde Tek Başına Bir. Şimdi neden bunu seçiyorum onu söyleyeyim ilk önce arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Evde Tek Başına filmi çocukluğumuzun bir artık mimi gibi, böyle bir temel taşı. Hani 1990 yapımı bir film ama çok mükemmel ve aşırı güzel, eğlenceli, komik bir film. Bunu beraber ailece izleyebilirsiniz. Ailece izlenebilecek filmlerden biri dostlar. Konusunu anlatayım. Zaten hepiniz biliyorsunuz ama bilmeyenler için kısa hemen özet geçeyim. Biliyorsunuz bir Kevin adında bizim bir veletimiz var. Küçük bir velet. Ve biraz şımarık tarzı mı diyeyim artık. Şımarık da tam denmez ama hani onun yaşlarında çocukların çoğu öyle zaten. Biliyorsunuz ailesiyle yaşadığı ufak bir tartışmadan dolayı ceza alan Kevin çatı katında uyumak zorunda kalıyor. İlk bölüm için anlatıyorum onu. Hani çatı katında uyumak zorunda kalıyor. Sabah kalktığında bir bakıyor ki ailesi unutmuş. Yani evde kaldı tek başına, yani konsept o zaten. Ailesi Kevin'i unutup uçağa biniyorlar. Tatil için, yılbaşı tatiline gidiyorlar. Kevin tabii bunu hemen fırsatı çeviriyor. Diyor oh diyor, evde kaldım, tek başımayım. İşte orada işte sağa sola, oraya yatağa çıkıyor, zıplıyor. Olabildiğince film izliyor, orada yemek yiyor, bir şeyler yapıyor. Tabii o sırada iki tane de biliyorsunuz ki bizim salak aptal bir iki tane de hırsızımız var. O eve girmeye çalışıyorlar. Çocuk da bunu fark ediyor. Onların yaşadığı maceraları anlatıyor dostlar. Evet dostlar, şimdi ikinci filmimiz The Mask, yani Maske. Jim Carrey'nin başrolde olduğu bu filmimizde zaten çoğunuzun bildiği bir filmdir. Bence çok eğlenceli ve yılbaşında da bizi eğlendirebilecek filmlerden biri. Yani bu seriye bunu da eklemek istedim dostlar. Jim Carrey de hani biliyorsunuz ki pardon Jim Carrey demişim, pardon. Mask'ta zaten biliyorsunuz ki bizim bir çalışan Stanley adında bir memurumuz var. Banka memurumuz var. Bunun yaşadığı maceraları anlatıyor. Bir deniz demeyeyim de böyle bir akarsuya düşüyor. Akarsuda bir tane maske buluyor. Maske de tabii sihirli bir obje. Bunu daha sonra deneyimliyor ve o maske dediğimiz karaktere dönüşüyor. Tabii halk zaten onu maske diyor. Ve biliyorsunuz kötü adamları biraz pataklaması falan, o eğlenceli şeyler zaten Jim Carrey'nin kendi eğlenceli hareketleri olsun. Çok eğlenceli ve yılbaşında hepinize güldürebilecek ve eğlendirebilecek filmler arasında dır diye düşünüyorum yani dostlar. Üçüncü filmimiz dostlar Asterix ve Obelix. Yani bu filmi niye seçtim? Bu film de çok eğlenceli ve güzel. Yani o zamanı için, yani 99'da yapılmış. Hani görsel efektleri olsun, böyle konusu olsun, eğlenceli, o karakterlerin eğlencesi olsun. Çok eğlenceli bir film. Ve bu filmde zaten az çok konusunu biliyorsunuz. Roma ordusunun başında Jules Caesar'ın tüm Orta Avrupa'yı fethetmesinin konu alıyor. Ve sadece onların belli başlı köylerini bir türlü ele geçiremiyor. Orada yani o Asterix, Obelix dediğimiz o karakterler direniş yapıyorlar. Yani Sezar'a karşı direniyorlar. Yani bu filmin zaten serisi var. Bayağı bir 5 seri falan olması gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Şimdi bu serinin nasıl anlatayım size şimdi? Zaten hepsinde aynı mantık temelde. Hani belli başlı olaylar var. Onlara karşı büyücüleri var bir tane. Büyüfix diye bir karakterleri var. Bunlara güç iksiri veriyor. Ki Obelix'e hariç, Obelix'i kullanmıyor zaten. O küçüklüğünde zaten şeye düşmüş kazana. O yüzden onun ihtiyacı yok. Oradaki köyde yaşayanların hepsine bu iksiri veriyorlar ve Roma ordusuna karşı direniş gösteriyorlar. Ve bunu kana alan bir film dostlar. Yani çok eğlenceli, dediğim gibi. Çok güzel. Böyle hani mistiki mi diyeyim artık, hani böyle mistik yapımı desem yok. Ya da böyle bilim kurgu tarzında bir şey. İzlemenizi tabii ki tavsiye ederim. Zaten çoğunuz izlemişsinizdir, çocukluğumuzun filmleri. Zaten de ben tekrardan bu yıl başında tekrardan izlemenizi tavsiye ederim. Ki zaten serileri var. Serilerini de bitirirsiniz bayağı. Ailecek izlenebilecek filmlerin arasında
bir filmdir. Ve şimdi dostlar en son bonus olarak şimdi ailecek gittik. Yani ailece izlenebilecek filmler gittik. Şimdi psikolojik olarak ailecek izlenebilecek filmler arasında olduğunu tam olarak düşünmüyorum. Aksiyon dolu bir aksiyon ve gizem dolu bir filmden bahsetmek istiyorum dostlar. Quentin Tarantino'nun ölümsüz eserlerinden biri Rezervuar Köpekleri. Bu filmde de zaten az çok dediğim gibi isminden de belli. Ailece izlenmesini çok tavsiye etmem. Şimdi küçük çocukların o filmde yaşanan olaylarını, ne bileyim, travmatik olay olur mu olmaz mı bilmiyorum. Orası size kalmış ama hani tek başına kalan, hani o sıra nöbet tutan olabilir. Hani yılbaşında, ne bileyim, evde tek başına hani kendileri yaşayan normal bir yere çıkmak istemeyen olabilir. Yani o arkadaşlar için, yani bunu izleyen o arkadaşlar için söylüyorum. Yani bunu da tek başınıza izleyebilirsiniz. Çok güzel. Bayağı spesifik bir film. Yani spesifikten kastım zaten Quentin Tarantino'nun filmleri bayağı biraz gizemli, esrarengiz ve konusu çok böyle hoş olan bir film. Bu filmde ne oluyor dostlar? Şimdi bu filmde bir grup var. Bu grupta hani herkesin isimleri böyle renk, işte birinin adı beyaz, birinin adı pembe, birinin adı mavi, turuncu, böyle gidiyor. İşte onların hiçbir şeyleri, hani kendileri birbirini tanımıyorlar, yani isimlerini, kim olduklarını, çoluğu çocuğu var mı, nerelidir, nerede doğmuş, nereye gitmiş, bunların hiç kimse bu bilgileri bilmiyorlar. Sadece tek bildikleri şey takma isimleri. O sana diyor beyaz, o bana diyor pembe. Aynı öyle yani. Mavi diyor, kırmızı diyor, turuncu diyor, kahverengi diyor. Böyle renkleri var. Bunlar bir soygun planlıyorlar dostlar ve bu soygunda ters giden olayların ters giden olayları ters giden olaylar yaşanıyor. Ve bu ters giden olayı çözmeye çalışıyorlar. Bunu anlatıyor. İçlerinde sızan bir köstebek var. Bunu bulmaya çalışıyorlar. Böyle güzel, eğlenceli, aksiyon dolu ve gizem dolu bir film. Yani bu kadar dostlar. Dediğim gibi izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım seçtiğim filmleri beğenmişsinizdir. Umarım sizi eskiye götürürler. Eski eğlencemizi, eski neşemizi tekrardan size yaşatırlar, anımsatırlar. Beğendiyseniz dostlar beğenip like atıp yorum yapmayı unutmayın dostlar. Teşekkür ederim. Abone olursanız da çok sevinirim. Allah'a emanet. If I have to get out on your runway and hitchhike, I am going to get home to my son. Harvey Keitel, Michael Madsen, Chris Penn, Steve Buscemi, Lawrence Tierney, and Tim Roth.